Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçekten kat kat, çıtır çıtır, nefis bir börek tarifiyle geldim. İster kahvaltıya yapın, isterseniz çay saatlerinizde yapın, isterseniz fazla fazla yapıp derin dondurucuya atın. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel börekleri nasıl yapmışım? Hadi gelin buyurun beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Böreğin hamuru için yoğurma kasesinin içerisine bir su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık süt ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü klasik su bardağı. Daha sonra içerisine bir yemek kaşığı şeker ve bir paket kuru mayayı ekleyip şöyle maya eriyene kadar çırpma teliyle güzel bir şekilde karıştırıyorum. Maya eriyene kadar karıştırdıktan sonra içerisine yarım su bardağı sıvı yağ ve bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve daha sonra içerisine 5 su bardağı un ekliyorum. 5 su bardağı unu da ekleyip hamuru yoğurmaya başlıyorum. Hamurun kıvamının ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Ben hamur için toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Ama her zaman söylediğim gibi unun kalitesine göre, markasına göre değişiklik gösterebiliyor. Lütfen kontrolle ekleyelim. Hamuru yoğurma kasesinin içerisinde biraz toparladıktan sonra masanın üzerine çok az un serpiyorum ve burada da yaklaşık 1 dakika kadar hamuru yoğuruyorum. Masanın üzerinde de hamuru biraz toparladıktan sonra tekrar yoğurma kasesinin içerisine alıyorum ve her zaman yaptığım gibi bardağın dibinde kalan yağı da hamurun her tarafına gelecek şekilde sürüyorum ve üzerine bir kapak kapatıp yaklaşık yarım saat kadar mayalanması için beklemeye alıyorum. Eğer zamanınız yoksa bu aşamada 50 derecelik ısıtılmış fırında 15 dakika mayalandırabilirsiniz. Hamur dinlenirken ben de bu arada böreğin iç harcını hazırlıyorum. Böreğin iç harcı için uygun bir tencerenin içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ve 2 adet büyük boy yemeklik doğradığım kuru soğanı ekliyorum. Kavrulan soğanın içerisine 300 gram orta yağlı kıymayı ekleyip soğanla kıymayı kavurmaya devam ediyorum. Soğan ve kıyma kavrulduktan sonra içerisine baharatlarını ekliyorum. Kullandığım baharatlar bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı tuz ekleyip baharatlarla birlikte de kıymayı şöyle güzel bir şekilde kavurduktan sonra ocaktan alıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Evet, yaklaşık yarım saat kadar dinlendirdiğim hamur istediğim kıvama geldi ve öncelikle kasenin içerisine biraz havasını aldıktan sonra masanın üzerine alıp 12 eşit bezeye bölüyorum. Yaptığım bezeleri unladığım bir tepsinin içerisine alıyorum ve kabuklanmaması için üzerini kapatıp hiç bekleme yapmadan açmaya başlıyorum. İlk yaptığım bezeden un ve oklava yardımıyla açmaya başladım. Ben açarken oklava kullandım. Her zaman söylediğim gibi benim elim oklavaya daha yatkın olduğu için genelde oklava kullanıyorum. Ama tabii ki de sizler isterseniz aynı işlemi merdane ile de yapabilirsiniz.
Hazırladığım hamurun kıvamı biraz yumuşak olduğu için ara ara un serperek açalım. Aksi takdirde yapışmalar olabilir. İlk açtığım hamuru yedek oklavama sarıp kaldırıyorum ve daha sonra diğer bezeyi açıyorum. Eğer sizin yedek oklavanız yoksa biraz da un serpip katlayıp kaldırabilirsiniz. Daha sonra diğer bezenizi açabilirsiniz. İkinci bezeyi de aynı büyüklükte açtıktan sonra masanın üzerinden kaldırmıyorum ve erittiğim 150 gram tereyağının içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum ve bir fırça yardımı ile masanın üzerindeki hamurun her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Açtığım hamurun her tarafını yağladıktan sonra birinci açıp yedek oklavaya sarıp kaldırdığım hamuru üzerine seriyorum. İkinci hamuru da aynı şekilde her tarafını yağladıktan sonra iki ucundan tutup yelek şeklinde katlıyorum ve her katladığım yeri fırça yardımı ile çok hafiften yağlıyorum. Diğer uç kısımlarını da aynı şekilde katlıyorum ve yine fırça yardımı ile çok hafiften yağ sürüp iç harcından ekliyorum. İç harcını da ekledikten sonra köşelerinden tutup tam ortada birleştiriyorum. Zarf şeklinde katladığım hamurun açıkta kalan kısımlarını şöyle parmaklarımla bastırıp kapatıyorum ve böreğimizin son şekli de böyle. Evet, birinci böreği tamamladıktan sonra diğer kalan bezeleri de aynı şekilde yapmaya devam ediyorum. Evet, siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu tam da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Ben bugün böreği kıymalı yaptım ama tabii ki de isterseniz patatesli, isterseniz peynirli, istediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. İnanın hepsiyle de çok lezzetli oluyor. Evet, bütün börekleri aynı şekilde hazırladıktan sonra yağlı kağıt serili tepsiye aldım ve üzerine bir adet yumurtayı bir fırça yardımı ile her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Yumurta sarısını da sürdükten sonra üzerine çok hafiften mavi haşhaş serpiyorum. Siz isterseniz susam, isterseniz çörek otu da serpebilirsiniz. Ve börekleri daha önceden ısıttığım 190 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyorum. Evet, benim fırınımda daha önceden ısıttığım 190 derecelik fırında 25 dakikada istediğim gibi pişti. Sizin de gördüğünüz gibi böreklerimiz nefis gözüküyor.
Benim dondurucudan eksik etmediğim bu nefis lezzeti bugün sizlerle paylaşmak istedim. İnanın sizler de bir kere denediğinizde bu böreği hep yapmak isteyeceksiniz. Bu börekleri bu şekilde hazırladıktan sonra soğutup derin dondurucuya atın ve istediğiniz zaman çıkartıp ısıtın, afiyetle tüketin. İnanın lezzetinden, tazeliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Videolarımda tarifleri elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ama olur ki aklınıza takılan sorular olursa bana yorumlarda belirtin. İnanın gördüğüm anda dönüş yapıyorum ve videolarımda kullandığım tüm malzemeleri açıklama kısmına ekliyorum. Oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.